Evet arkadaşlar, JBL Manado'yu açıyoruz. Ben 100 litrelik akvaryum için 10 litre aldım. Umarım yeterli olur. Açıkçası hesap ederek almadım bunu. Tavsiye üzerine tamamen dediğim gibi. Zaten arkasında şöyle talimatlar var. Benimki 90 santim ama yeterli olur diye umuyorum. Yani çok da böyle kalın olmasına gerek yok. 5 santim yakalarsam yeterli olacak benim için. Olmadı zaten elimde bolca aqua clay var. Birazcık takviye yaparım. Buradaki talimatlarını ben okudum arkadaşlar. Burada Türkçe talimat yok bu arada. Bunu kullanmadan önce yıkamanız tavsiye ediliyor. Çünkü ufak partiküller birbirine sürtündüğü için toz olabiliyor. O yüzden bunu yıkayarak kullanacağız. Yıkadıktan sonra akvaryuma alacağız. Şimdi ben bunu açacağım. Bir leğenin içinde kabası pisliğini alacağım. Daha sonra akvaryuma aktaracağım. Bu süreçleri de size çekeceğim. Şöyle içinde göstereyim arkadaşlar. Şu an balkondayım tabii ev batmasın diye. Lav kırığına da benziyor. Aqua Clay'e de benziyor ama farklı yapısı var. Burada gerçekten hafif ve çok toz çıkıyor. Gerçekten bunu yıkamak lazım. Şöyle tanesini de göstereyim. Şimdi bunu yıkayacağız. Parça parça akvaryuma dolduracağız. Bu arada bunu kullanan arkadaşlar ve yorumlarda da şöyle bir şey var. JBL Manado fire veriyor arkadaşlar. Bakın suyun üstüne bazı partiküller kalıyor. Bunları beklettiğiniz zaman batıyor diyorlar ama ben onunla uğraşmayacağım. O yüzden güzelce şöyle hortumu sokup karıştırıyoruz içinde. Zaten hafif olanlar dökülüyor. Birazcık ortalık batıyor. Bu yıkama işlemini eşiniz evde yokken yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Ne yazık ki birazcık ortalık batıyor. Ya bunu akvaryuma koyup da durulma işlemi yaparsanız çok sıkıntı yaşarsanız hem filtrenizle uğraşırsınız. Gerçekten yıkamakta fayda varmış. Zaten dediğim gibi paketin talimatında da yazıyor. O yüzden bunu güzelce böyle foşur yıkıyoruz. Muhtemelen bunda bir %5 kadar fire verecek. Bakın suyun üstünde partiküller geziyor. Yani bunları şöyle akıtıyoruz. Akvaryumda problem yaratmasındansa böyle yıkayıp hani balkonda, açık alanda, bahçede yapmak daha mantıklı. 3-5 defa yapsanız zaten rahatlıyor. Ama dediğim gibi bunu banyoda ya da lavaboda vesaire yapamazsınız. Ya balkonda ya da bahçede yapmanız lazım. Yengeler de buna muhtemelen çok kızacaktır. Benim eşim evde olmadığı için ben şu an biraz rahatım. Batırıyorum ortalığı ama tabii sonra burayı temizleyeceğim. Şimdi ben bunların hepsini arkadaşlar akvaryuma bir sereyim. Şu işlemler bir bitsin. Uzun uzun burayı çekmenin bir esprisi yok. Bunları böyle güzelce bir temizleyeyim. Zaten muhtemelen 2 kova daha çıkacak, böyle 2 leğen daha çıkacak. Daha sonra sizlerleyim. A few moments later. Evet arkadaşlar, Manado'yu serdim. 10 litrelik Manado'yu ama bence yetersiz kaldı. 100 litrelik akvaryuma 10 litrelik Manado yetmedi yani. Murat abi buradan kulağını çınlatayım, selamlar. 3 santim falan bir şey kaldı. Bu bana yetmeyecek. O yüzden ben bunun üstüne Aqua Clay sermeyi düşünüyorum. 10 litre Manado şu an bendeki 90-35-40 olması lazım benim akvaryum ölçüleri. Şu an net bir şey söyleyemiyorum, kafam karışık. Yetmedi. Bakın 2 parmak yani 3 santim falan bu yetmez. O yüzden ben buna bir 2 ölçü daha Aqua Clay ekleyeceğim. Öyle devam edeceğim. A few moments later. Evet arkadaşlar, yani dediğim gibi buraya 10 litre JBL Manado yetmedi. Bilseydim 25 litrelik paket alırdım yani gerçekten. Böyle 2 parmak oldu. O yüzden daha önce çıkardım. Bunları da yıkadım bu arada. Aqua Clay'den karma, içinde Hagen ve dere kumu da var. Bunları karıştıracağım. Bunlar biraz daha ağır JBL'e göre. O yüzden bir süre sonra batacaktır dibe doğru diye umuyorum. Mecburen bunu serdim. Tekrardan yeni bir sipariş verip beklemek falan, hemen bunu acilen sermem lazım. Çünkü burası da karman çorban. Burada vatozlar var, balıklar var, burada karidesler var falan filan, bitkiler var. O yüzden çok da safsaklamamam lazım. Bir an önce burayı kurup dış filtreye takıp bir çevirmem lazım. Ve bakteri kültürümüz var. O yüzden çok bir vakit harcamayacağım. Sadece 1-2 saat şey bekleyeceğim dış filtrenin çevirmesini. O yüzden bir an önce burayı sermem lazım ve bitkileri dikmem lazım. Oh, çok hızlı konuştum galiba. Dediğim gibi JBL Manado 100 litrelik akvaryuma 10 litre yetmiyormuş. Keşke hesaplasaymışım. Neyse, dediğim gibi. Şimdi ben bunları böyle bir sereceğim. O kullandığım leğenlerden 2 leğen Aqua Clay karmadan koydum. 2 leğen kadar. Leğen yani. Şu an alt zeminde JBL Manado var. Üstünde Hagen ve Aqua Clay var. Artı dere kumu. Bakalım ne kadar faydalı olacak. Bence yeter gibi duruyor ama
Şu an bunu 4 parmağa çıkardım. 7 santim, 6 santim falan yapar. Zaten buradaki fark da görünüyor. Şimdilik bunu böyle bırakacağım. Bu zamanla zaten dönecektir. Umarım verim alırız. Şimdi ben buraya birazcık su takviyesi yapacağım. Buraya kadar bir su doldurup bitkileri artık dikmeye başlayacağım. Diğer akvaryumda göstermediğim bitkiler var. Daha sonra Aqualet'ten aldığım armatürü kuracağım. Bir şöyle başlayalım. Dış filtremizi kuracağız. Daha çok işim var gerçekten. Saat şu an 2'yi geçti galiba öğlen. Eşim de 6'da gelecek. Gelmeden önce eşim böyle sağ sol toparlamam lazım ki yengen fight olmasın evde. O yüzden burayı bir an önce halletmem lazım. Canlılar da zaten filtresiz duruyor. Şimdi burayı hemen çabukça hallediyorum. Daha sonra sizlerleyim. 6 hours later. Sonunda akvaryumu hep diyorum ama bu sefer oturttuk galiba. Şimdi bu akvaryumda genel olarak ne yaptığımı size anlatacağım. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ben bu akvaryumdaki bitki durumunu bir türlü oturtamıyordum. Karbondioksit verdim, olmadı. Melek miyim lan ben? Armatürü eklemeler yaptım, olmadı. Ne yapıyorsunuz lan? Sıvı gübre takviyeleri yaptım, olmadı. Ölün, siz ölüp gideceksiniz de ben. Sık sık zaten biliyorsunuz su değişimi yapıyorum, olmuyor. Ben bu gördüklerimle yaşadıklarımla ne yapacağım? Bitkileri değiştirdim, yosun problemi vardı, su değişimleri carttı, curttu, şuydu, buydu. Bitkileri bir türlü oturtamadık. En son GBL Manado'yu ekledim. Şu kadarlık kısmı GBL Manado, birazcık da Aqua Clay ekledim. Hatta bir süre sonra muhtemelen GBL Manado hafif olduğu için üste çıkacaktır. Çünkü akvaryumda bolca Helena salyangozlar var. Onlar kumu karıştırıyorlar. Bugün harici olarak bir karar aldım. Dedim ki şu akvaryumu komple bir yenileyim. A'dan Z'ye ihtiyaçlarını gidereyim. Bu saatten sonra bir sıkıntı olursa artık bitkiyle alakalı hiçbir şey yapmayacağım dedim. Ulan hiçbir vicdanınız. Ulan bir kere dürüst ol. Ulan bir kere adam olun lan. Ben bugün sabah birkaç pet shop'a gittim Bursa Nilüfer'de, hatta bazıları kapalıydı. Bu bitki gruplarının arasına tabanlarına kapsül gübre eklemek istedim. Garip bir şekilde saat 10-11 arasında hiçbir pet shop, açık bir pet shop bulamadım. Aradıklarımda açmadı. Bir yere gittim, orada da kapsül gübre yokmuş. O yüzden alamadım. Ama şöyle bir şey yaptım. Potasyum aldım. Potasyumun kullanımı da prospektüsüne göre de ona göre kullandım. Arka planı biliyorsunuz zaten. Bu kanala ilk başladığımda da vardı. Bu artık harbiden benim imzam gibi oldu. Ben çok beğeniyorum bu arka planı. Hatta benim biliyorsunuz seleksiyon takımında bu var. Sonra akvaryumu böyle gayet güzel kurdum. Her şey hazır. Armatür de var. Gayet de profesyonel bir armatür. Şimdi bu saatten sonra bu bitkilere bir şey olmazsa da ben artık bitkilerle ilgilenmeyeceğim ki artık o kadar çok sıkıldım ki bu durumdan. Genel olarak bu akvaryumun sıcaklığı 27 derece. Üstünde kapak vesaire hiçbir şey yok. Şöyle de göstereyim. Armatürümüz var sadece. Önceden 80-85 litre kadar aktif kullanıyorduk. Şu an gerçekten 100 litresine dolu dolu kullanıyoruz. Bu akvaryumda bir tane Borneo kelebek vatozum var. 10 tane de full red vatozum var. Bir tane dişi endleri buraya aldım. Diğer tankta doğurmuyordur belki falan diye. Moss sandıklarımı kaplama yaptım. Tekrardan yapıştırdım vesaire, sarım yaptım. Yine tekrardan bir yerde grupladım. Şu gördüğünüz rotalar redler. Burada da Bakopalar var. Bu sandıkların üstündekiler Christmas Moss. Buraya da Aquaret'ten aldım. Rotala Orange Juice diye geçiyor. Şunlar da Madagaskar diyeceğim. Madagaskar'ın hangi türü derseniz şu an Latince adını hatırlamıyorum ama gerçekten uzun bir adı var. Çok beğenerek aldım. Bundan 2 yumru var. Bu yumru yapraklı geldi. Biraz daha büyük geldi. Şu yumru da yapraklı geldi ama suya adapte olamadığı için bir kısmı döküldü. Şu an bir problem yok. Alttan da yaprak açıyor gibi görünüyor. O yüzden telaş yapmıyorum. Farklı bir türü. Yine dediğim gibi Latince adını bilmiyorum ama bunu koyacağım. Hani bu biraz daha marul gibi büzüşen türden. 2 ondan aldım, bir bundan aldım. 3-4 porsiyonda Rotala Orange Juice aldım. Bu bana hediye gelmişti. Gül bitkisi. Akvaryumda durum bu. Normal sıvı gübre kullanıyorum. Haricen potasyum ekledim dediğim gibi. Şimdi bu akvaryumda beni en sevindiren şey şu oldu. Uzun zamandan beri karides kültürünü bir şekilde oturtamıyorduk. Yani popülasyon gelişmiyordu. Tabii ki burada lepistesler vardı, bölmeler vardı vesaire ama yaklaşık bir aydan beri çok güzel popülasyonu oturttuk. Yani maşallah. Hatta YouTube ve Instagram sayfamdan da anlık böyle yumurta çevirme videoları atıyorum. Yani dişiler böyle bir yere toplanıyorlar. Çok hoşuma gidiyor. Haricen bir tane mangrove kökü aldım. Şu an yüzüyor. Yani buna normal taş bağlayıp dibe sermek gerekiyor ama ben bunu birkaç saat kaynattım. Suyunu süzdüm vesaire. Şu an dursun dedim. Şu an şu akvaryumda yapabileceğim her şeyi yaptım. Zeminini değiştirdim. Aromatörü değiştirdim. Sıvı gübre takviyelerimi yaptım. Temizliğini, su değişimini, her şeyini yaptım. Canlı sayısı ne az ne çok, nitrata gerek yok. Su sıcaklığım da şu an 27 derece. Bu akvaryuma ben bir de soğutucu alacaktım ama tedarikçi arkadaşla tam anlaşamadık şeyi süreç olarak. O yüzden ihtiyaç duymadım, acelesi yok. Elene salyangozlarım var. Dediğim gibi bir tane ender dişi koydum. Diğer akvaryumda çok sıkıştırıyorlar diye. Daha önce demiştim ben bu akvaryuma çok özel türler koyacağım diye. Özel türleri alacağım
Bir arkadaşım var, Salih. Umarım izler. Salih'ten alacağım özel tür rapis testleri var. Eğer alabilirsek, anlaşabilirsek ya da verirse, fazla varsa neyse sürpriz olacak, söylemiyor. Onun haricinde yine özel tür ve söylemek istemediğim bir Koridoras türü var. O Koridoras'ları yetiştiren ustayla da görüştüm, hocamla. Her şeyini görüştük. Bana okey geldi ama şimdi Orange Juice'lar burada da kök salmadılar. Daha ufak, böyle in vitrodan çıkmış gibi ufak bitkiler. Şimdi ben bu akvaryuma Koridoras koyarsam, yani çöpçü balığı koyarsam bu altı bayağı karıştıracaklar. Ben sürekli suyun üstünden bitki toplayacağım. Tekrar dikmekle uğraşacağım. Bunu istemedim. O yüzden Salih'ten haber bekliyorum. Olur veya olmaz ama hatta demin yazdım. Bu videoyu almadan önce yazdım, yine seni rahatsız ediyorum diye. Umarım anlaşırız. Anlaşamazsak da sağlık olsun. Ya bu arada kafamda bazı projeler yine var, yani hep Lepistes üstünden gitmeyeceğim ama bir süre daha Lepistes üstünden takılacağım. Türkiye'de olmayan türler ya da nadir veya ender türlerden beslemeyi düşünüyorum. Sonra belki bir Ramirez'i, akvaryumu ya da bir Blackwater beta tankı kurmayı düşünüyorum. Şimdilik 100 litrelik ana tankımızdan bu kadar. Her şey yolunda. Bitkiler, batozlarımız, salyangozlarımız, karideslerimiz mis gibi yaşıyorlar. Dış filtreye de kurduk. Armatür de onlara. Şu an geriye beklemek kaldı. Yani 1-2 hafta sonra buranın akıbeti belli olacak. Şimdi diğer tankımıza geçelim. Biraz da ondan konuşalım. Yeni güncellenmiş Endler tankım. Gördüğünüz gibi full dişi ağırlıklı. %70-80'i dişi. Şu an burada 3 tane erkek Endler var. Yeni bekliler, yeni sarılar. Şu an bu türün döllemesini bekliyorum. Bu akvaryum yenilerken 1-2 tane yavru aldım. Bitki, dekor falan birazcık yetersiz. Belki bir rafya atacağım buraya. Şu an burada herhangi bir gelişme yok. Gördüğünüz gibi buraya bir tuğla arka planı ekledim. Gayet güzel oldu. Diğeri zaten yırtılmıştı, sıkılmıştım. Biraz camdan yansıyor, kusura bakmayın. Kumunu yıkadım. Bir de bayağı pislik birikmişti. Salyangozlar hala yumurtlamaya devam ediyorlar. Şu an buraya hiç dokunmayacağım, yani uzun bir süre dokunmayacağım. Burada sadece şuraya bir köşeye doğru, sağ tarafa doğru bir rafya eklemeyi düşünüyorum. Şimdilik buradan durumlar bu kadar. İlerleyen süreçte de buraya göreceğiz. Bakalım. İnşallah buradan şu sarı endlerlerden alırız. Şu akvaryumda en şişkin olan dişi bu akvaryuma aldım burada. Burada onu rahatsız edecek herhangi bir balık yok. Umarım o da doğurur. Doğurursa öyle bir change yapacağım. Şimdilik durumlar böyle. Hemen bu videonun sonuna da bir video ekleyeceğim zaten. Herhangi bir gelişme olursa tekrar sizlerle.